Merhaba arkadaşlar. Bugün 3D Maker Pro Hawk Lighter tarama cihazını sahada test edeceğim. Bu cihaz SLAM teknolojisi ile çalışan, elde taşınabilen bir lider tarayıcıdır. İç ve dış mekanlar hızlı bir şekilde taramaya imkan verir. Sabit noktalara ya da hedeflere ihtiyaç duymadan yürürken tarama yapabilirsiniz bu cihazla. Cihazın önemli özelliklerinden birisi RTK desteğidir. Bu sayede tarama gerçek dünya koordinatlarıyla alınabilir. Bu özellik şehir dokümantasyonu, haritalama ve dijital ikiz projeleri için çok faydalıdır. Tabii Alaçatı'dayız şu anda. Buradaki mevcut bir binayı otele dönüştürmek için hem dış cephe hem de iç mekan taraması yapıyorum. Aldığım veriler daha sonra çizimlerde ve Scan2BIM çalışmalarında kullanacağım. Biraz daha fazla bir ölçü aldım sokakta. Hem cihazı test etmek için hem de biraz daha fazla zaman yürümek istedim ve uzun bir tarama almak istedim. Doğru bir veri verecek mi, Point Cloud doğru olacak mı, bir kopma ayırma olacak mı Point Cloud'da. Onu test etmek için biraz daha fazla bir alan aldım. Alan 1450 metrekare civarında bu sokak. Benim scan ettiğim alan 1450 metrekare. Bir de 6 dakika. 6 dakika 20 saniyede bitti. Çok hızlı bir şekilde. Ve ana kontrol yaparken cihazdan başladığımız nokta ve bittiğimiz nokta aynısı olması lazım. Yani ben başladım bir yerden, döndüm, sonra tekrar aynı noktaya tekrar geldim. Orada bitirdim benim taramayı ve kontrol ettim. İşte bu noktalar üst üste geldiği zaman da demek ki bizim işimiz doğru. Bir sıkıntı yok ve hakikaten bu noktalar iki nokta üst üste tam geliyordu ve çok güzel bir sonuç gibi gösterdi. İşte onu bilgisayarda bakacağız birlikte. Burada tekrar başladığımız noktaya geldim. Cihaz aynı yerde koyuyorum ve bitiriyorum. Cihazın ekrandan kontrol ediyorum benim aldığım data. Şu mor gördüğünüz bir yol var. İşte o tarama ya da yürüdüğüm yol tarama alırken başladığım nokta ve bittiği nokta biraz aşağıdan aldım diye merdivenden biraz aşağıya duruyor. İşte o iki nokta üst üste geliyor gibi gösteriyor. Bu yüzden böyle çok büyük bir sıkıntı olmayacak diye anlıyorum. Burada bitiriyorum. Ve şimdi bilgisayarda dataları açıp bakacağız. Evet, burada bizim data Ray Studio bir software var. İşte o da 3D Maker Pro bedava bir software. Bizim aldığımız data bunda basic data olarak proses yapıyoruz. Ondan sonra böyle bir Point Cloud çıkıyor. Bizim Point Cloud bu. Şimdi ben trajectory ya da tarama yolu göstereyim size. Buradan sağdan recalculate trj.txt bir sigma var ya da bir yazı var. Yanında bir göz var. Bir göz açtığımızda bu yeşil olan bir çizgi işte çizgi o da bizim aldığımız data yolu. Tarama yolu ya da işte ben buradan başladım. Şunu kapatayım. Böyle daha ben buradan başladım arkadaşlar. Bakın biraz daha aşağıda duruyor çünkü ben merdivende koydum biraz aşağıda. Sonra tuttum onu ve yürümeye başladım. Sokaklarda şöyle yürüdüm sonra bu tarafa geldim döndüm biraz ileri gittim ve tekrar aynı yerde cihazı koydum. Bakın işte bu ilk başladığım nokta ve bitirdiğim nokta aynı üst üste geliyor. Bu ilk çok güzel bir e, çok güzel bir şey yani işte onu gördüğümüz zaman da demek ki bir kopma ayırma point cloud'da yok. Bunu kapatalım. Şimdi data açalım. Bizim datamız bu.
da biraz yoğun olduğu için mesafe büyük. 1450 metrekare, hatta daha fazla ama ben sadece doğru bir şekilde çıktı da onu hesapladım. Onu elevation olarak daha güzel çıkacak. Daha belli olacak. İşte binalar burası, cepheler. Bizim bina burası duruyor. Burası binanın arka cephede var. Bu yüzden buraya geldim. Color type'tan 3 tane seçenek var. RGB, o da renkli olan. Elevation, işte yüksekliğe göre. Intensity, yoğunluk, nokta yoğunluğa göre bir renk veriyor. Şimdi renkli açayım. Bu hepsi siyah beyaz. Renkli açtığımda tabii renkli gözükecek. Burası transparency, onun şeffafiyeti buradan değiştirebiliriz. Daha şeffaf olabilir, biraz daha yoğun gösterebiliriz. Tabii ben color açtım ama buradan intensity seçtiğim için renkli çıkmadı. RGB, RGB açtığımız zaman ya da seçtiğimiz zaman da tabii ki renkli gözükecek. Renkli tarama böyle. Bu şekilde. Bakalım kaç nokta. Renkli tarama. İşte burada yazıyor. Total number of points diyor. 42 milyon nokta. 42 milyon nokta renkli olan. Siyah beyaz olan biraz daha fazla olması lazım. 52 milyon nokta. Şimdi buradan ben AutoCAD'de açacağım. AutoCAD'de daha net bir şekilde cepheler, planlar, işte veriler nasıl gözüktü, işte ne kadar çizebiliriz, nasıl gözüküyor. Çünkü biz AutoCAD'de ya 2D çiziyoruz ya da işte Revit üzerinden açıp orada 3 boyutlu bir model yapacağız. Ben AutoCAD'de açıp oradan bir bakalım. Şimdi AutoCAD açtım arkadaşlar. AutoCAD'dan Insert, Attach. Bizim Point Cloud olduğu yerde seçiyoruz onu. Sonra OK diyoruz, basıyoruz, gidiyor. Bizim data. Şimdi burası 2 tane Point Cloud var. Bir tane renkli ve bir tane siyah beyaz. İlk siyah beyaza bakalım. Bu siyah beyaz olduğu için çok böyle gözükmeyecek. Bu yüzden buradan Scan Colors diye bir şey var. İşte onu değiştirdiğimiz zaman da daha net bir şekilde gözükecek. Bunu biraz ayarlamamız lazım. Noktalar kalınlığı 1 olduğu zaman da daha net gözüküyor. Ben buradan başladım. Şöyle geldim bu sokaklara. Tekrar buraya gelip döndüm aynı noktaya. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bayağı bakın nasıl zoom yapabilirim. Mesela burası herhalde bir pencere var ya da kapı var. Araba çok güzel bir şekilde gözüküyor. Şimdi burada rotation yapayım. Rotation. Şunları biraz düz görelim. Şimdi bir kesit alacağım. Şu cepheye bir bakalım. Nasıl gözüküyor cephe olarak. Yani sokak salaklaştırma gibi düşünelim. Burası şöyle daha dar olsun. Net bir şekilde arkadan nokta bulutu gözükmesin diye. Ve frontta geldiğimiz zaman da bakın bu tüm veriler 7 dakikada alındı arkadaşlar. 6 dakikada.
Burası işte bu transparency olarak 0 yaptığımız zaman da biraz daha böyle şey oluyor. Scan colors'ı yaptığımız zaman da biraz daha koyu gözükecek de, ama biz yine de şunu seçeyim, normal seçeyim. Normalden sonra bunu biraz 10 yapsak, transparency daha güzel bir şekilde, daha net bir şekilde gözükecek. Şimdi bu siyah beyaz olan bence gayet başarılı. Her şey gözüküyor tam net bir şekilde. Yazılar bile gözüküyor. Pencereler, doğramalar. Burası tabii işte ışık var, kamera var. Gözüküyor. Hatta bakın nasıl işte yukarıdaki katlar, yağmur, ulu, çatılar, her şey gözüküyor. Çok net bir şekilde ve bayağı bir uzun bir mesafe yani olarak. Bakalım kaç metre. Buradan buraya. 114 metre. İşte buradan buraya 114 metre. Şimdi bir renkli bir açalım. Bakalım renkli nasıl olacak. Buradan tabii normal değil, scan colors olarak seçeceğiz. Renkli biraz daha işte nokta bulutu biraz daha az nokta olarak filtre yapmış. Biraz daha az gözüküyor noktalar, ama yine de bakın bence gayet başarılı. Biraz bu transparency ayarladığımız zaman da taşlar gözüküyor. Hatta doğramalar da gözüküyor. Çizimler de gözüküyor. Yazılar, pencereler. Bunu 2 yaptığımızda daha net bir şekilde gözükecek. Bence gayet iyi çizilir. Bir de bu hiçbir processing yapmadık. O üzerinden yani o renkli nokta bulutu taşlar gözüküyor. Çok zoom yaptığımız zaman da bile gözüküyor. Zoom out yaptığımız zaman da daha net bir şekilde gözüküyor. Pencereler, doğramalar, hem bu nokta bulutundan renkli hem de bundan, ama genelde çizim olarak her zaman siyah beyazdan yapılır, çünkü daha net bir veri veriyor nokta bulutu. Renkli olan presentation için kullanacağım. Bir de bazı yerlerde mesela gözükmeyen bir şey, o da diğer nokta bulutundan, renkli nokta bulutundan daha net bir şekilde anlayabilirim işte ne olduğunu ve çizebiliriz. Bu yüzden bence gayet başarılı. Şimdi başka bir özelliği var Ray Studio. O da Gaussian Platten diye bir ayarı var. Onu şimdi göstereceğim. Sonra bu videoyu bitireceğiz. Şimdi son olarak size bir Gaussian Splatting renderi nasıl gözükecek ya da gözüktü diyelim. Bizim binamız burada olacak. Ben bu noktada başladım. Şöyle, bizim binamız bu. Tabii yapılıyor şu anda. Şimdi ben çok yaklaşmadım buraya, çünkü burası bir reflektif bir şey olabilir. Böyle bir plastik varmış. Bu yüzden bir de bu Gaussian Splatting hiçbir processing yapmadan, yani sadece o normal Ray Studio normal settings olarak. Şimdi biraz gezeceğim bu sokaklarda, sizi bırakacağım. Bir sorunuz varsa, ne düşünüyorsunuz? Sizin comments, yorumlar bekliyorum. Sorunuz varsa, bir şey göstermek istiyorsunuz, test etmek istiyorsunuz, bana sorabilirsiniz. Genel olarak ana işlem bu.